Günaydın. Ses 1-2. Evet, vlog çekiyorum bugün size. Bugün günlerden pazar, beraber bir pazar geçirelim istedim. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Gerekli kremlerimi sürdüm. Gece tarçınla uyuduğum için. Az önce de tarçını sevdiğimden dolayı bir güzel tüylendim. Hava yine yağmurlu ve kapalı. Ve bugün de oturup örgü öreceğiz. Bir de bazı örgü kıyafetlerimi Shopier'den satacağım. Bazı normal kıyafetlerimi de hani hiç giymedim veya bir kere giydiğim falan. Aslında Shopier'i bir tık gardırop veya dolap gibi kullanmayı düşünüyorum. Pantolonum söküldü. Bu nedir ya? Nereden geliyor bu? Nereden geliyorsun acaba? Donsuz kalacağım şu an. Nereden geliyorsun ya? Heh, okey tamam. Ama onu biraz ayılınca yapacağım. Gerçek anlamda şu an sabah suratımı görüyorsunuz. Sesim bile düzelmedi. Şu an ilk sizinle konuşuyorum. Şu üstünüzü bir rulayayım. Bence yeterli oldu. Tarçı çok tüy döküyor. Çünkü mevsim geçişi. Biraz daha üstümü belki değiştiririm. Şimdi neler yaptım size kısaca göstereyim. Dedim ki niye vlog çekmeyeyim? Böyle video izlerken falan bir tarafta da yaparsınız. Beni izlersiniz diye düşündüm. Hatta siz ne yapacağım biliyor musunuz? Sizi şurada masanın üzerine koyacağım. Çünkü yaka mikrofonum var. Beni duyacağınızı düşünüyorum. Bu da çok saçma bir açı oldu ya. Şöyle koyayım. Uzak açıdan zaten görürsünüz. Hatta biraz büyütebilirim. Şimdi şuraları falan bir toplayayım. Bu battaniyeyi de gerçekten seviyorum. Ama böyle bir başka bir siyah beyaz falan ya da kahverengili bir tonlarda olmasını isterdim. Yeşili diğer odaya koydum. Çünkü bu dama desenini sevdiğimi söylemiştim. Hatta dama desenli halı istediğimi de söylemiştim. Bir tane beğendim ama pahalı bayağı 10-15 bin lira. Ne bileyim bir halıya vermek bana garip geliyor. Böyle koyayım da. Beni görüyor musunuz? Hala acaba. Bu senet tasması. Bunu şöyle sehpanın altına koyayım. Kahve yaptım. Kahvemden hiç içmedim henüz. Onu fark ettim. Hep yapıp soğutuyorum. Arada canlı yayın yapmaya başladım. Canlı yayında konuşurken de içinizden söyleyenler oldu. Kahveyi hep soğutuyoruz falan diye. Ben soğutuyorum. Soğutmadığım bir gün bile yok. Ama en iyisi ben bunu konsantre olup içeyim. Lucy hep bozuyorsun. Kalk oradan. Şunu alayım. Bu keten gömlek. Hava birazcık serin gibi olursa bunu üzerime atıyorum. O yüzden şimdi bu sandalyeye geçireceğim. Ezan okunmaya başladı. Hava alsın diye kapıyı açtım birazcık. Ezan bitsin de öyle açayım. Hello, geldim geri. Şimdi verimli bir video yapacağım. Bana dün canlı yayın yaparken sormuşsunuz. Temu'dan aldıklarını video çektim mi diye. Sadece şiş setini ve ilk parti çekmiştim. Onları da bir göstereyim dedim video içinde. Şöyle bir gözlük aldım. Böyle bir şey. Hani bunu plajda falan ya da ne bileyim fotoğraf çekerken falan kullanırım gibisinden düşündüm ama bilemiyorum. Hani tabii ki böyle değil o normalde taktığınız güneş gözlüklerinin böyle ağır şeyini beklemeyin ama çok ucuz aldım ve dışarıda herhangi bir bijuteriden alacağınız bir gözlükten çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Sadece bana yakışıp yakışmadığından emin değilim. Çünkü bana her gözlük yakışmıyor açıkçası. Sonra diğer aldıklarını da göstereyim. Şu çantaları gösterdim mi o şiş videosunda bilmiyorum ama tekrar göstereyim. Bu çantalar üçlü satılıyordu. Şu bir küçük boyu, bu bir küçük, bu en büyük boyu.
Bunları ister makyaj çantası olarak kullanın, ister örgü çantası. Yabancı vloggerları falan izliyorsanız, YouTuber'ları örgü örmeyi seven, onlar da görmüşsünüzdür. Örgülerini koymak için çok kullanıyorlar. Ben de istiyordum bir tane. Aldım. Hatta bakın şurada fermuarlı kısmı var. Makas, işte şiş, iğne falan koyabilirsiniz. Bu örgü çantası diye geçmiyor. Kapitone makyaj çantası diye geçiyor ama Instagram profilimdeki Temu öne çıkanlarındaki linkte bunu bulabilirsiniz. Sonra böyle yün iplikler aldım. Bunlardan yazlık bir tişört falan yapmayı planlıyorum. Şöyle bunların kalitesini beğendim. Denemek için almıştım aslında. %100 işte yün yazdığı için %95 yün, %5 de tiftiklenmesini engelleyecek anti peeling lif içeriyor. Markası da bu. Böyle şey olmasın gösteriyorum çünkü handmade wool thread diye bir şey, başka renkleri de vardı. Ben böyle bir mavisini tercih ettim. Ojemle aynı renk. Ojem her ne kadar çıkmış olsa da birazdan yeni bir oje süreceğim. Bu ipleri beğendim. Yazlık böyle yün bir kazak gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Kazak değil de böyle bir tişört, belki bir askılı bluz, dekolteli bir crop gibi bir şey yapmayı planlıyorum açıkçası. Sonra şu küçük olana da böyle minik iki yumak sığıyor. Bakın böyle göstereyim. Buna da böyle şey koyabilirsiniz aslında. Küçük örgülerinizi koyabilirsiniz. Bir yumak ip, belki bir tığ falan gibi koyabilirsiniz. Sonrasında şundan çok istiyordum. Şöyle bir kesim matı aldım büyük. Bu kesim matında kumaş kesebiliyorsunuz. O açıdan çok güzel. Ben böyle küçük dikiş videoları da yapmak istiyorum. Belki eski kıyafetlerimizi bir şeylere dönüştürürüz. Belki e, yeni kumaşlardan bir şeyler dikeriz. Çünkü dikebilirken niye dikmeyelim? Böyle bir şey aldım. Pembe tercih ettim. Sonra diğer aldıklarımı da buna koydum. Şu minik makaslar mesela çok hoşuma gitti. Bundan 2 tane almıştım. Şurada, diğeri de. Bu minik makasları çok çok beğendim. Bakın şöyle ikili şekilde almıştım. Birini gri seçtim. Bunu anneme vereceğim. Bu pembeyi de bana. Bu şöyle bir şey. Şöyle. Gördünüz mü? Böyle minik. Hoşuma gitti bu. Yani bir kumaş makası kadar süper kesmiyor ama ipinizi hani mesela örgü örerken atıyorum bu çok küçük yanınıza taşıyorsunuz. Kesmek için çok yeterli. Tığları göstereyim. Şu tığlar aldım. Bunlar tip olarak tülip etimolara benziyorlar. O yüzden ben de denemek istedim. Biliyorsunuz tülip etimo'nun bir tığ seti var mavi. Trendyol'da 75.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Tığ, bildiğiniz tığdan bahsediyorum. 75.000 TL. Gerçekten denemeyi çok istiyorum. Niye o kadar pahalı bilmiyorum. Şöyle öyle göstereyim. Şu şekilde. Belki bunu kapak yaparım. Şöyle güzel bakayım. Şey de şöyle garip hareketler yapayım. Kapak fotoğrafında ilgi çekiyor, biliyor musunuz? Niye öyle yapıyorsun derseniz. Tamam. Yeterince saçmaladığıma göre tığları gösterebilirim. Çünkü kapak fotoğrafı çekmem. Buradan ekran görüntüsü alırım. Şöyle göstereyim. Tığın gagasını, ucunu falan ben çok beğendim. Kayganlığı da yani tuhafiyeden alacağınız herhangi bir uygun fiyatlı tığla karşılaştırdığınızda gayet yeterli. Tuhafiyeden aldığınız tığlar da bu kadar kayganlığa sahip. Ama bazıları şöyle diyor. Video yorumlarında da görmüştüm. Gerçek örgücüler tülipten başka tığ kullanmaz yazanlar olmuş. Şimdi lüks ürünlerle uygun fiyatlı ürünleri karşılaştırmak bir kere saçmalık. Bunu yapmayacağız. Hiçbir alanda yapmayalım. Yani siz tutup da markaların bir spor ayakkabısıyla 6.000 liralık, 10.000 liralık bir spor ayakkabıyla bir koşu ayakkabısıyla 500 liralık bir koşu ayakkabısını karşılaştıramazsınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu öyle bir şey. Tabii ki sizin tığlara, şişlere verecek binlerce liralarınız varsa, tülip tığlar pahalı biliyorsunuz. Yani 3.500-4.000 TL bandında setleri başlıyor. Tabii ki alabilirsiniz. Tülip tığlar yani benim en sevdiğim tığlar. Bu tartışmaya kapalı zaten. Ondan sonra da Clover Amour'lar çok güzel. Ama hani ben çok fazla para vermek istemeseydim, sadece ara sıra hobi olarak tığ işi seven biri olsam mesela, bu tığları alırım, gayet memnun kalıp da örerim. Öyle söyleyeyim. Umarım anlatabilmişimdir.
Bu tığları kenara koyayım ve devam edelim. Şöyle yer belirleyiciler aldım. Bunlar beni çok mutlu etti. Neden derseniz ben sürekli yabancı örgü influencerlarını falan da çok izliyorum. Vloglarını vesaire. Çok şeyler. Hani mesela farklı farklı şeyler görüyorum. Hep niye bizde yok ya? Niye bizim tuhafiyelerde yok falan diyordum. Görüp beğendiğim böyle içimde kalan her şeyi Temu'da bulabildim. Bu arada bu video Temu sponsorluğunda değil, sadece size ürünleri detaylı anlatmak istediğim için ve sevdiğinizi bildiğim için gösteriyorum. Sadece biz Reel kapsamında, Shorts videosu kapsamında işbirliği yapmıştık. Onu da belirtmek isterim. Şöyle bakın, yer belirleyiciler aldım. Bunlar çok güzel. Şu an size tam olarak belki şöyle görünüyor bence. İçinde çok güzel bir simli pırıltılar var ve çok güzeller. Bunu mesela ilmek yer belirleyici takıyoruz ya, bunu böyle şişinize geçiriyorsunuz ve yer belirleyici olarak kullanıyorsunuz. Bunlar çok kullanışlı. Şu kısmı da bu şekilde olduğu için mesela ben bunu 15 milim şişimle de kullanabilirim. Anlatabiliyor muyum? O açıdan çok çok iyi. Pati şeklinde kaç tane gelmişti acaba? Her renkten 4 tane geldi galiba. Şuradan baktığıma göre o şekil anlıyorum. Böyle ben şiş tutucuları falan da çok seviyorum. Ben biraz da iş olarak yaptığım için tasarım yaparken olsun, böyle örgü örerken olsun, yaptığım işi eğlenceli hale getirmeyi çok seviyorum. Okula giderken de mesela üniversitede bile hep böyle süslü püslü kalemler alırdım, süslü püslü defterler alırdım. Ne bileyim, çoraplarım hep renkli olur. Bir tık daha hayatın sıkıcılığını böyle şeylerle kapatmaya çalışıyorum diyebiliriz. Şöyle pati şeklinde yer belirleyici de şiş ucu tutucu aldım. 3 renk var: beyaz, siyah, sarı. Diğerlerini atayım, şunları göstereyim şöyle. Siyah, şöyle. Beyaz. Ben en çok beyazı beğendim. Çok tatlı değil mi? Bir de gri de olsa tav olurmuş. Bu da sarı Garfield rengi böyle. Bunları nasıl kullanıyorsun derseniz de hemencecik şurada göstereyim size. Şöyle kazağım. Bunun da kolunu bitirmek üzereyim bu arada. Part 2'yi paylaşacağım katıl üyelerinde. Şöyle mesela iki şişinizi, bu tek şiş için değil, böyle iki şişi yan yana getirip bunu geçiriyorsunuz şu şekilde. Ve bu buradan asla çıkmıyor. Siz bunu bu şekilde çantanıza koyun, bir yerde bırakın. Asla ilmekleri kaçmayacak bunu çıkarmadığınız sürece. Ve bütün şiş boyutlarına uyuyor. Daha kalın olan şişlere şey oluyor hatta. Tekli de olabilir. Mesela bakayım. Mesela 9 milim 10 milime bunu tek de takabilirsiniz. Böyle söyleyebilirim. Şöyle bir mıknatıslar aldım. Yaz geliyor. Böyle çantalar falan yaparız, dikeriz diye. Mıknatıslar aldım. Bakın bu. Şöyle mıknatısı görüyor musunuz? Şu kenarında bir açıklık var. Burayı işte ördüğünüz çantanın tepesine veya diktiğiniz çantanın tepesine geçiriyorsunuz. Gösterebileceğim bir şey. Bakın. Sıkıştırmayacağım ama şu şekilde mesela kenarına bunu taktınız. Şurayı sıkıştırıyorsunuz. Yani şu araya ördüğünüz çantayı sıkıştırıyorsunuz. Karşısını da diğer tarafa sıkıştırıyorsunuz. Ve bu şöyle sıkıştırdığımı düşünün. Şu şekilde çantanızın mıknatıslı bir şekilde açılıp kapanmasına yardımcı oluyor. Ben kağıt ipten, raf ipten yazın böyle tote çanta örmeyi çok seviyorum. Alışveriş çantası, tote bag. Tote bag olduğunu biliyorum da Türkçe söylediğim için tote bag diyorum. Shopper çanta artık neyse. O çantalara bu güzel olur diye bu mıknatıslardan aldım şöyle. Birkaç tane sıkıştırıp takarım çünkü bence çok pratik. Dikilen mıknatıslara göre bence çok çok daha pratikler. Şu küçük yer belirleyicilerden aldım. Temu'dan bir sipariş daha verdim. Yine bu tarz başka desenli yer belirleyiciler de aldım. Başka birkaç tane Petitenit'te falan gördüğüm birkaç aksesuar vardı. Onlardan falan buldum. Onları da aldım. Şöyle şunları göstereyim. Birazı da benim yeni ördüğüm tişörte takmıştım. Bakın şöyle bir zürafacık. Bunlar yer belirleyici olarak ilmeğe takıyorsunuz işte. Şöyle bir tavşancık. Sonra bir tavşancık daha, onu gösterdim zaten. Şöyle bir kedicik şu şekilde.
Nasıl takıyorsun derseniz de çok basit. Küpe gibi bir şey işte. Şöyle. Allah'ım ojelerim çok kötü görünüyor. Şöyle ilmeğe geçirip şöyle tık kapatıyorsunuz. Çok basit, pratik bir şey. Bunları seviyorum. Bol bol yer belirleyici aldım açıkçası. Şöyle minnak düğmeler aldım. Bakın şöyle göstereyim, gördünüz mü? Bu arkasından dikiliyor. Bunu çok kibar bir şeye, bir kazak bir şey örersem bunları dikmek istiyorum. Bir de şeyler almıştım, yüzükler, ama bunları mesela size şeyde göstermedim. Beni tanıyanlar biliyor. Mesela ben beğenmediğim şeyleri Temu'dan kendim bir şeyler seçtim. Ama mesela videolarda seçtiğim her şeyi göstermedim. Sadece gerçekten en çok beğendiklerimi ve size tavsiye edebileceklerimi gösterdim. Mesela şu yüzüklerden seçmiştim. Bunlar çok kaliteli gelmediler. Durun şöyle, hatta şu top yüzüğümü bir saniyeliğine çıkartayım. Bakın. Hani bu ipi parmağımıza doluyoruz ya örgü örerken. Ve onun için böyle yüzükler mutlaka görmüşsünüzdür. Onlardan mesela denemek istemiştim. Bunlar benim istediğim gibi gelmediler. Yani böyle eğilmişler, bükülmüşler, asla parmağıma oturmuyorlar, acıtıyorlar falan. Çok da ucuzlardı. 20 lira, 20 lira gibi bir şeydi. Yani şuna bakar mısınız? Bu nasıl bir duruş ya? Öyle yapayım. İyice görün. Bu kedili olan. Şu kısmından işte ip geçiyor ve siz parmağınıza dolamak zorunda kalmadan örebiliyorsunuz. Bu yüzüklerin kalitesini beğenmediğim için bunları göstermedim. Aslında bunları takmak isterdim. Belki penseyle eğip büküp düzeltebilirsem. Bilmiyorum, belki normalde kaliteli kargoda gelirken eğilip büküldü. Gerçi bu çok küçük bir şey, yani kargoda nasıl eğilip bükülecek bilmiyorum. Aa bakın, şunu biraz ayarladım gibi. Bunu bir deneyeyim ya. Şunu biraz ayarladım, kuğu gibi olanı. 20 lira olduğu için bu da çok fazla, hani tüh keşke almasaydım diyeceğim bir şey değil açıkçası. Böyle çok ucuz aldığımdan dolayı. Yani sorun yok. Nasıl yapıyorlardı? Şöyle, iyi de buradan gelmesi için nasıl yapacağız? Kuşun gagası ipi tutuyor. Ve siz parmağınızla dolamak zorunda kalmadan örgünüzü örüyorsunuz. Bunu büke birazcık parmağımı soktum. Zaten ayarlanabilir yüzük de, sadece mesela kuyruğu falan birazcık içe büküldüğü için parmağımı acıtıyor falan. O yüzden bunları videoya koymadım. He, sonra şey var. Şöyle bir şey aldım. Annem benimle çok dalga geçti. Rabbim falan bir sabır diledi ama bunu da Temu'dan aldım. Telefonum için kılıf. Şu an videoyu telefonla çektiğim için gösteremiyorum ama ara ara bunu takıyorum. Bu sadece çok tatlı. Çok hoşuma da gidiyor bunu kullanmak. Telefonu bununla tripoda takmak çok zor oluyor. O yüzden çıkarıyorum ama bazen de takıyorum. Çok tatlı değil mi ya? Şuna bakın. Bunu çok beğenerek aldım. Böyle sizin de başka sorularınız varsa veya Temu'dan hani mesela şunu da bizim için dener misin dediğiniz şeyler varsa aşağı yazın. Hatta Temu'dan denememi istediğiniz şeylerin ekran görüntüsünü, ürünün şeyden atın. Instagram'dan DM atın. O şekilde bakabilirim. Şöyle dikiş cetvelleri aldım. Bunlardan çok istiyordum. Bunlar ne işe yarıyor derseniz işte kol oyuntusu, yani mesela bir kumaştan elbise yapacaksınız, bir şey yapacaksınız. Bunlar sizin bazı parçaları kolayca çizip kesmenizi sağlayan yardımcı cetveller. Biraz dikişten anlayanlar varsa içinizde kesinlikle bunu anlayacaklardır ne olduğunu. Çok pratik bir şey. Yine şöyle dikiş makası aldım. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bu böyle rulo kesici, dikiş makası değil. Bir çeşit makas sayılabilir de az önce gösterdiğim pembe matın üzerine kumaşınızı koyuyorsunuz ve bunu böyle rulo şeklinde kesebiliyorsunuz ve bunun yedek bıçağı da var. Çok avantajlı ve kullanışlı. Bu hep istediğim bir şeydi ama Türkiye'de yani benim bu tarz rulo kesici diye arattığımda fiyatları birazcık pahalı çıkıyordu. Bu çok uygun fiyatlı ve şu bıçağının yedek bir bıçağı ile beraber geldi, öyle söyleyeyim. Sonra bir de şöyle zımba teliyle geldi. Zımba aldım. Bu zımba böyle şu an içinde var, o yüzden basmayacağım boşa gitmesin diye. Şöyle bir şeyleri kartona falan zımbalamak için, ben böyle DIY projeleri seviyorum. Belki görmüşsünüzdür, grafon kağıtlarından çiçek yapıp çiçekleri avize falan yapıyorlar. Onu denemek istiyorum. Ve bu zımbayı kullanıyorlardı.
Ben de Temu'dan sipariş verirken zımbayı görünce dedim ki niye almayayım? Beraber avize falan o tarz bir şeyler yapacağız. Zaten yaz da geliyor. Birazcık video yükleme sıklığımı da artıracağım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız, bir şeyleri incelememi, ne bileyim sizinle bir şeyler paylaşmamı seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu benim için önemli çünkü videoyu beğenmeniz gerçekten önemli. Bir de şöyle bir ışık aldım. Bu ışığın çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Hem benim için çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum hem herkes için. Mesela atıyorum belki köyde yaşıyorsunuzdur ve akşamlar elektrik gidebiliyordur falan, öyle düşünün. Öyle bir şey, ya da sık elektriklerin gittiği bir yerde yaşıyorsunuzdur. Ya da bahçenizde bir yere gideceksiniz ama elektrik olmayan bir yerdir. Bunu böyle boynunuza takıp gidebilirsiniz. Şu şekilde ışıkları yanıyor ve 3 kademede, bu en yükseği. Sonra bir daha bastığınızda kapatıyor. Şu 1, şu 2, şu 3. Bakın bu da 1. Aradaki farkı görmeniz için söylüyorum. Şurada küçük düğmeleri var ve şurası eğilip bükülebiliyor. Yani şu şekilde boynunuza takıp bir iş yaparken karanlıkta bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bazen burada bile elektrikler gidiyor. Evde böyle bir şeyin olması bence her açıdan kullanışlı. Ben bunu en çok ne için aldın derseniz, atıyorum yatakta birazcık örgü örmek istedim veya salonda örgü örmek istedim ama ışıkları açmak istemiyorum. Ya da yatakta biraz örgü örüp uyuyacağım ama kalkıp ışıkları açmak istemiyorum. Bunu boynuma takıyorum. Ne bileyim kitabımı okuyorum. Örgümü örüyorum. Sonra bunu kapatıp direkt hiç yataktan kalkmak zorunda kalmadan uyuyabiliyorum. Bunu çok istiyordum. Bunu gerçekten aşırı sevdim. Şu kenarları böyle eğilip bükülüyor. Malzemesi de çok kaliteli. Kutusuyla falan geldi. Bayağı iyi. Şöyle bir kablosuyla geldi. Şurada şarj yeri aparatı var. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Diğer videoda gösterdim mi göstermedim mi bilmiyorum ama göstereyim. Şöyle bir çanta aldım. Temu'da çok fazla çanta vardı ve ben o çantaların kalitesini gerçekten çok merak ediyordum. Aslında ben bunun acı kahvesini almak istedim. Çünkü bordo çantam var ve bu benim 3. bordo çantam. Bunu anneme veririm belki. Şöyle bir şey, deri kalitesi bence çok güzel. Yani şöyle taktığınızda, bakın şöyle taktığınızda ve dışarı çıktığınızda, yani bu güzel bir çanta. Ben mesela bunu birinde görsem, "Aa, nereden aldın?" falan derdim, öyle söyleyeyim. İçine de hatta diğer o mor çantaların en küçüğünü koymuşum. Buna hatta şu bir tık büyüğünü koyayım da içi doluyken de nasıl göründüğünü görün. Hatta diğeri de sığar. Çok küçük bir çanta değil. Onu söyleyebilirim. Şöyle içini doldurdum. Şöyle bir süsü var. İçini doldurdum mesela biraz. Böyle çok tatlış bir çanta. Deri kalitesini şöyle yakından görebilirsiniz. Bayağı iyi, böyle tatlış yumuşak bir derisi var. Tabii ki çok ucuza aldığımdan dolayı astarını süper kaliteli beklemeyin. Ama astarını sizden başka kimse görmeyecek. Astarında da dikişler falan gayet iyi. Onunla ilgili sorun yok. Hatta içinde bir fermuarlı bir cebi de var. Telefon, anahtar, artık ne isterseniz koyabileceğiniz. Şöyle bir fermuarlı cebi var. Sadece astarını diktikleri kumaş böyle bir tık daha naylonumsu bir kumaş ama beni rahatsız etmedi. Gayet güzel görünüyor. Dikişleri falan iyi olduğu için problem yok. Bir de nasıl geliyor diyorsunuz ya, bu mesela beni çok şaşırtmıştı. Şeyle geldi, böyle toz torbasının içinde geldi. İçinde şişme paketleriyle falan geldi. Yani bu çantanın içinde kırışmasın diye böyle hava dolu paketçikleri falan vardı. Bu da yine linkte mevcut. Şöyle geldi, öyle söyleyeyim size. Kargosu beni şaşırttı. Bayağı özenli bir kargoydu. Bir saniye azıcık çay içeyim ya, bayağı konuştum. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa sorun. Burada bir şey gösterdiğim için hep aynı açıda anlattım ama umarım hoşunuza gitmiştir. Sonra arada canlı yayınlar açmaya başladım. Böyle siz beni yönlendiriyorsunuz ve sohbetler ediyoruz. Ama ben bu canlı yayınlardaki şeyleri bir tık daha kategorize etmek adına böyle video aralarında da atacağım. Mesela dün canlı yayında evlilikle ilgili konuştuk. Sağlıklı beslenmeyle ilgili konuştuk falan. Bunları böyle ara ara sohbet videolarında yapacağım. Çünkü benimle beraber örgü örmeyi sevdiğinizi biliyorum. Sağlıklı beslenmeyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Şu kitabı bence okuyun. Yani bu yazarla veya kitapla hiçbir ilgim yok. Onu da söylemek isterim. Bakterin Kadar Yaşa diye bir kitap. Ben yarısına geldim. Her gün okumuyorum.
Çünkü bazen yetiştirmem gereken işler oluyor. Videoları editlemem gerekiyor ya da ne bileyim evi çok dağıtmışımdır, temizlemek zorunda kalıyorum falan gibi şeyler olduğu için okuyamıyorum ama Bakterin Kadar Yaşa bağırsak mikrobiyotamızın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Bu da gerçekten bayağı önemli bir şey. Ben bunu kendi vücudumda bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum. Kesinlikle mikrobiyotamız sağlıklıysa biz daha sağlıklı ve enerjik oluyoruz. Depresyona bile giremiyorsunuz, öyle söyleyeyim. O yüzden o kitabı okuyup bilgilenmenizi çok isterim. Motifler yaptım. Çok tatlı. Bir de tam ters rengini yaptım. Şurada görüyorsunuz böyle bir şey. Ha bu arada bu bloklama aleti en beğendiğim şeylerden biri oldu. Onu da göstermiş olayım. Bunu da Temu'dan aldım. Daha önce Türkiye'de de bana bloklama aleti hediye eden birkaç yer olmuştu ama onlar yani bunun yanından bile geçemez, öyle söyleyeyim. Birincisi Türkiye'dekilerin yanında genelde yapıyorlar. Şu çubuklar var ya, bunları bildiğiniz çöp şiş var ya, çöp şişleri kesip bu deliklere sokup gönderiyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok kalitesiz şeyleri var. Çubukçukları var. Benim denediklerimin. Ama tahtaları da mesela genelde incecik bir kontraplak oluyor. Bu geldiğinde ben çok şaşırdım. Metal çubuk olduğunu görerek almıştım ama tahtasından emin değildim. Ama yorumları güzeldi. Bu arada Temu'da da yorumlar var. Yani bilmeyenler için söylüyorum, yorumlar var. Buna bakar mısınız şu tahtanın kalınlığına? Bildiğiniz bu tahta, ahşap yani. Şöyle ben çubuklar kaybolmasın diye bu şekilde üstüne koydum. İstediğiniz motifinizin ölçüsüne göre kare yapabiliyorsunuz. Tabii ki maksimum şu boyutta bir motifi yapabiliyorsunuz. Bloklayabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ama çubukların metal olmasının güzel tarafı ne? Onu söyleyeceğim tecrübeyle sahip. O çöp şiş gibi ahşap küçük incecik çubukları olan bloklamalarda siz buraya motif ekledikçe onlar böyle eğilip bükülüyorlar. Yani aslında bloklamanızı bozmaya başlıyorlar. Ama bunlar metal çubuk olduğu için ve asla eğilip bükülemediğinden dolayı ben bunu ağzına kadar motif doldurduğumda bile asla eğilip bükülmüyor ve bu benim aşırı hoşuma giden bir şey oldu. Bir de böyle küçük bir tahta aparatı var. Bunu ister şöyle koyun önünüze, isterseniz bir çalışma alanınız varsa şöyle bir tablo gibi koyup motifinizi sergileyebiliyorsunuz ki ben genelde bu şekilde tutuyorum. Of, benim acıdı, çok acıdı. Sonra bir de şundan hep istiyordum. Acaba bunun ikilisini mi alsam diye düşünüyorum. Bilmiyorum, daha karar vermedim ama bunun ahşabı da çok kaliteli geldi. Şöyle iki parça şeklinde geldi, bakın bu. Bunu buna takıyorsunuz ve böyle yuvarlak ipleri açtığınızda siz ördükçe buradan geliyor tatlış tatlış. Bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Bundan hep istiyordum. Yine yabancılarda görüyordum hep. Türkiye'de bilmiyorum gördüm mü görmedim mi ama çok güzel ya bunların. Ahşaplarının kalitesine ben bayıldım. Bildiğiniz kaliteli ahşap. O açıdan çok çok beğendim. Başka Temu'dan aldığım bir şey. Işık var. Arda açtı mı acaba bilmiyorum. Bakayım. Bir saniye. Bilgisayarı bir saniye durdurur musun? Şimdi size öbür odaya götüreyim de bir de ışığı göstereyim. Çok güzel. Çünkü video çekerken falan. Bilgisayarı durdurur musun? Thanks. Şu ışığı göstereceğim. Şu böyle minnacık bir şey. Bakın şöyle tersini göstereyim. Böyle ışıkları değişiyor. Bakın tavana yansıtıyorum. Dur bir saniye. Sizi şöyle koyacağım. Bakın tavana yansıtacağım. Ha, kırmızı görebilirsiniz. Kumandasıyla geliyor bu arada. Bakın. Böyle mavi, işte sarı, bu pembe, ne bileyim kırmızı, sarı. Sarı değil bu, gökkuşağı. Gökkuşağı. Evet, şimdi görünüyor. 6-7 renk, 3-4 renk bir arada. Bu da yeşil mavi Evet. karışımı. Bu da yeşil mavi karışım bir renk. Çok Böyle çok şey. güzel bir efekt veriyor. Ve siz bunu de yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Bir sürü rengi var. Şöyle minnacık bir şey. Bu da yine linklerde var. Thanks.
Selam vermek ister misin? Şimdi bütün aldıklarım bu kadardı. Bugün hazır video çekerken dedim onları da bir çekeyim size. Uzun böyle tatlış bir video olsun. En azından örgü örerken izleyebilirsiniz. Şu an tripoda geri takmakla meşgulüm. Bir tane çok güzel bir şey örüyorum. Şöyle. Pantone renklerini biliyorsunuzdur mutlaka. Pantone renklerinin kombinlerde çok güzel oluyor. Benim tokam nerede acaba ya? Birazcık bir tık üşüdüğüm için gömleği geçirdim üstüme ama şöyle bir yazlık bluz örüyorum. Çok güzel. Belki bu bugün biter bilmiyorum. Biterse gösteririm gece sonunda size yine bunu. Şu şekilde böyle çok tatlış mavi ve kahverenginin uyumuna ben bayıldım. Bence gerçekten çok güzel duruyor. Böyle bir şey yapıyorum. Bir tane şiş örgüsü tişört yapıyorum. Bunu da zaten birkaç kere söktüm. Şöyle bir renk gül kurusu. Yani bundan emin olamadım ama ip satın almak istemiyorum. Çünkü elimde çok fazla ip var. Onları da dediğim gibi Shopier'e satışa koyacağım. Burada söyledim mi sabah bilmiyorum ama işte fazla olan iplerimi Shopier'e satışa koyacağım. Eğer bir örgü örmeyi seviyorsanız, ipe ihtiyacınız varsa piyasanın çok altında ama paket paket. Mesela atıyorum 10 yumak 10 yumak koyabilirim gibi. Böyle set fiyat, yani paylaştığım fotoğraftaki her şey size geliyor olacak. Shopier dükkanımın linkini de bu videonun açıklamasına bırakırım. Yine ördüğüm kıyafetlerden falan da koyacağım. Çünkü dolabıma sığmıyorum ve kalabalık istemiyorum evde. Gerçekten çok zor oluyor. Yani kalabalığı düzenlemek, özellikle örgü örerken falan. Aslında bu kadar çok ip biriktirmiyordum ama bir zamanlar hobi kafe açmıştım hatırlarsanız. Oradan bazı sevdiğim ipleri ben bunları örerim ya falan deyip böyle hep stokladığım olmuştu. Sonra firmalarla işbirliği yaptım, ipler geldi falan. Böyle bir ip hengamesi oldu. Ama bu ipleri dediğim gibi Shopier'e fotoğraflarını koyacağım ve ördüğüm kazakları, hırkaları da koyacağım. Tabii ki ördüğüm kazakların, hırkaların süper ucuz olmasını beklemeyin. Çünkü el emeği var ve hep kaliteli ipler kullanıyorum. Hep yün içerikli, ne bileyim kaşmirdir, kotondur, hep pahalı ipler kullanıyorum. O yüzden çok da ucuz olmasını beklemeyin ama bence çok ucuz. Normalde hani parayla örüyor olsam asla o fiyata örmem. Oraya koyduğum fiyata. Genelde 1000 lirayla 2000 lira arasında bir fiyata koyuyorum. Ördüğüm yani ürüne göre değişiyor, ne kadar emek harcadığıma göre fiyatı. Ama normalde asla öyle bir fiyata onları yapmam. Onu da söylemiş olayım. O yüzden eğer ben senin ördüğün şeyleri beğeniyorum, ben de giymek isterim falan, hiç örmekle uğraşamayacağım ama keşke ben de yapabilseydim ama yapamıyorum falan gibi düşünceleriniz varsa ördüğüm şeyleri alma fırsatını yakalayabilirsiniz. Çünkü normalde satmıyorum. Ama böyle senede 2 kere ördüğüm şeyleri satma olayını yapıyorum. Niye derseniz bir genelde yaza girerken ve kışa girerken oluyor. O da eve sığmadığım için. Gerçekten bir ayrı stüdyo odam olsaydı, sizi içerikleri çektiğim, ne bileyim böyle sadece bana özel böyle bir kenarına bir ördüğüm şeyleri sergileyebileceğim bir dolap yaptırıp ördüğüm şeyleri satmazdım. Ama şu an gerçekten yerim yok ve özellikle kışlık örgüler çok fazla yer kaplıyor. O yüzden yapacağım. Bu arada mavi ip elimde vardı. Şunu da mesela yazlık kazak tarifim var benim bir tane bu desenden, biliyorsunuz. Aslında ben bu renk yapmak için çalışmaya başlamıştım. Sonra bu renk bana yetmemişti. Devamını da bulamayınca bu böyle kalmıştı. Farklı iplerden yapmıştım. Şimdi ben bunu söküyorum. Yaptıkça şurada bir parçayı söktüm sabah. Sizi kapattı. Sabah size günaydın dedim ya. Sonra şöyle bir parçayı söktüm. Şimdi bunu birazcık daha öreceğim. Çünkü bunun şeyine geldim. Bu böyle yazlık bir bluz olacak. Kol ayrımına gelmek üzereyim. Biraz oturup onu öreceğim. Onu örerken de biraz bir şeyler izlerim diye düşünüyorum. Şöyle keten gömleğimi düşünüyorum. Bu arada bu gömleği çok soran oluyor. Ben bunu geçen sene Zara'dan almıştım. Bu %100 keten bir gömlek. O yüzden sürekli kırışıyor yani. Ben bunu ütüleyip giydim. Öyle söyleyeyim size. Bunu da yazın ne bileyim şortların askıların üzerine motora bindiğimde falan üstüme atmayı seviyorum. Çünkü motorda gerçekten çok fazla güneşten yanıyorsunuz ve bu da bayağı sıkıntı. Bu tarz videoları seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu hep söylüyorum çünkü unutuyorsunuz. Şey de söyleyeyim. Katıl üyesi olmayı unutmayın. Mesela evlilikle ilgili
Söyledim, bununla ilgili ayrı bir videoda yapacağız ama birincisi, hesaplamalarıma göre şöyle bir challenge başlattım. Bu kanalın %5'i katıl üyesi olursa evleneceğim. Yani o yüzden evlilik tarihini siz belirleyeceksiniz. Bir ikinci yapmak istediğim şey de, burada hep bir aileyiz ama bu lafta kalsın istemiyorum. O yüzden bu %5'i katıl üyesi olduğunda ve nikah tarihi vesaire aldığım zaman size de haber vereceğim. Hani mesela şurada şu gün şu saatte nikah yapacağız. Gelmek isteyenler gelsin diye. Yani belki gelmek istersiniz, fotoğraf çektiririz. Ne bileyim, o siz de orada olmak istersiniz. Beni sürekli videolardan tanıyan biri olarak böyle isterseniz, isteyenlerin de gelmesini sağlamak istiyorum. Öyle söyleyeyim size. O yüzden katıl üyesi olabilirsiniz. Katıl üyeliğini ben mesela anlattığımda bazıları niye hep anlatıyorsun falan diyor ama bilmeyen gerçekten çok fazla var. Yanlışlıkla gidip Instagram'a ücretli üye oluyorsunuz. Instagram'da abonelere özel bir şey paylaşmıyorum. Sadece YouTube'da katıl üyelerine özel bir şey paylaşıyorum. Bu videonun açıklamasına da katıl üyesi olabileceğiniz linki bırakıyor olacağım. Aylık 100 TL'ye bütün ücretli tariflerimi örebiliyorsunuz. Bu arada tariflerimi Shopier'den kaldıracağım. Sadece Etsy'de satışı olacak ve katıl üyelerim izleyebilecek. Yani tariflerimi örmenin iki yolu var. Ücretli tariflerimden bahsediyorum. Kendi tasarımım olan ve üzerinde çok çalıştığım tariflerden bahsediyorum. Mesela az önce gösterdiğim tişörtü 3 kere falan söktüm istediğim şekilde ayarlayabilmek için. Bu kadar çok uğraştığım tarifleri tabii ki ücretli satıyorum çünkü bu benim işim. Şimdi Etsy'ye koyacağım. Etsy'de dolar bazında koyduğum için 15-20 dolar arası. Bu da yaklaşık 400, 450, 350 gibi fiyatlara denk geliyor. Katıl üyeliği ise aylık 100 TL. O fiyata bir tarif alabiliyorken katıl üyeliğiyle benimle videolu bir şekilde bütün tarifleri örebiliyorsunuz. O yüzden örgü örmeyi seviyorsanız veya ben evlenmeni destekliyorum diyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Katıl üyesi aylık 100 TL ve hepsini yapabiliyorsunuz. Kendimce böyle bir challenge başlattım. Çünkü sürekli bu sorudan çok sıkıldım. Her şey öyle hayatta çok süper kolay olmuyor. Ben bu arada bu kuğu yüzüğü parmağıma takmayı başardım. Ben bunu bir de keşfedeceğim. Sonra size geri döneceğim. Çayım da soğudu. Bir çayımı içeyim ya. Bunları da bir geri toplayayım. Sonra geri geleceğim. Şimdi boyun tripodumdayım. Size şu yüzüğü gösterdim ya az önce. Bunlar bir tık kötü geldi diye. Bunu elimle düzelttim. Ve kesinlikle verdiğim parayı hak ediyor. Elimle düzeltip taktım. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Bakın, bunun içinden ipinizi geçiriyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Geçirdim. Şuradan da geçirdim. Durun, şu gagasından da bir geçireyim. Heh. Şunu da şöyle bir yapayım. Bakın. Bir de örerken kuşun altta durması lazım. Yani parmağımın üstüne koyduğumda, çevirdiğimde, şöyle durduğunda o kadar rahat olmuyor. Sonra fotoğrafa baktım. Fotoğrafta da bu şekilde tutmuştu. Bu şekilde daha rahat oluyor. Şimdi şunu bir alayım, örgüyü. Şu an sadece oradan geliyor ve siz direkt böyle hızlı hızlı örebiliyorsunuz. Çok iyi. Kesinlikle bu yüzük alınır. Hatta bu yüzük böyle özel, bunu altından ya da gümüşten falan yaptırmak lazım ki hiç çıkarmadan takalım. Hep parmağımızda dursun. Çok iyi. Görüyorsunuz değil mi nasıl rahat geliyor? Yani şöyle parmağı dolama derdi falan yok. Süper bir şey. Bunu size göstermem gerekiyordu. Bakın. Direkt örebiliyorum. Çok iyi ya. Şu şekilde direkt geliyor. Mükemmel. Aşırı beğendim. Hello. Ertesi gündeyiz ve videonun sonuna geldik. Bugün, yani bu videoda sizinle bir tık örgü podcast tarzında bir video oldu.
Biliyorum çünkü eski videolarımı izlerken bana fotoğraf atıyorsunuz. Nilüfer Hanım daha fazla bu tarz video çek. Örgü örerken sizi izlemeyi de seviyoruz falan filan diye. O yüzden ara ara bu şekilde videolar da çekiyorum size. Neler yaptığımı, neler aldığımı süreci sizinle paylaşıyorum. Temu'dan aldığım örgü malzemelerinde beğendiğiniz şeyleri yine yorumlara yazın. Belki birer sürprizlerim olabilir size. Yine aynı şekilde başka incelememi istediğiniz ürünler varsa örgüyle alakalı, başka şeylerle alakalı onları da aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi size videoyu kapatmadan son bir sorum var. Yazın bütün gardırobumuzu kendimiz öreceğiz. Şortlar, bikiniler, bilmem neler. Temiz ve sağlıklı beslenmeye geçin ki böyle fit duralım, tamam mı? Ördüğümüz şeyleri böyle ponçik ponçik giyelim. Bu bluz yazın için ördüğüm bluzlardan biri. Katıl üyelerine özel 1-2 güne tarifi gelecek. Ama sorum şu, şunda kararsız kaldım. Acaba şöyle bir fırfır yapsam mı koluna bu şekilde, yoksa hiç yapmasam bu şekilde mi kalsa? Veya daha küçük bir kordon gibi bir tık mı geçsem buradan? O konuda kararsız kaldım. Şöyle bir tık daha kısa kollu gibi duruyor. Bu şekilde bir tık daha böyle yarım kol gibi duruyor. Tabii ki örmeye devam ediyorum. Bitmedi. Sadece kol konusunda sizce hangi taraf daha güzel görünüyor? Onu yazarsanız sevinirim. Fikrinizi merak ediyorum. Ona göre ben de bunu şekillendirebilirim. Size hangisi daha hoş göründü? Mavi ve kahverenginin uyumu bu sene moda zaten. O yüzden tavsiye ederim. Renk kodu sormayın çünkü parça iplerimle yapıyorum. Gösterdim ya size. Şimdi mesela bunu sökeceğim. Bu kahverengiyi. Bunu örmeye devam edeceğim. Siz seviyorum. Daha fazla bu tarz video gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıl üyesi olabileceğiniz video açıklamasında yine bahsettiğim Shopier hesabımın, Shopier'imin linkini de bırakıyorum. İp vesaire ihtiyacınız varsa böyle alırım ben de derseniz senin ördüklerinden falan Shopier'e bakabilirsiniz. Bu her zaman olan bir şey değil. O yüzden eğer Shopier'e baktığınızda ürün yoksa çoktan bitmiş demektir. O yüzden varsa kaçırmayın. Bu da söylemiş olayım. Hadi gidiyorum ben. Sosyal medya hesaplarım linki de aşağıda. Seviyorum. Bu yazın hiç alışveriş yapmayacağız. Hepsini kendimiz öreceğiz veya dikeceğiz. Beni takipte kalın. Bye.